Eğer bir çocuğun hastalığı varsa ana rahmindeyken bu fark edilirse o çocuğun aldırılması daha doğrudur. Belli bir yaşa gelene kadar depremin ciddiyetinin de farkında değildim. Fakat deprem deyince ülkemizin çok uzun bir geçmişi var. Tanrı bize yabancı değil, bizi terk etmiş değil. Yaşanan bu olayların aynı zamanda suçlusu da biziz. Depremde Hatay için 3. günü yola çıktık biz 8-10 kişilik bir grupla. Ne yapacağımızı da bilmiyorduk. Sadece 2 tane büyük araç vardı, onları doldurduk gittik. Ölmüş insanlarını çıkartıp gömebilmeyi şükreden insanlar da vardı. Ölmüş bedenlerin üzerinden altın yüzüklerini çıkartmaya çalışanlar da vardı. Arkadaşlar merhaba, Özgürce'ye hoş geldiniz. Bugün tekrardan uzun bir aradan sonra Emre Uflazoğlu kardeşimle birlikteyim. Onunla birlikte bu videonun çekimin yaklaşık bir 4-5 gün önce oldu bu video yayınlanmadan. Dün de deprem olmuştu. Zaten biz konuyu çok önceleri seçmiştik. Bugün deprem üzerine konuşacağız ve aynı zamanda depremin getirdiği acı ve korku üzerine. Hoş geldiniz, hoş geldin Emre. Hoş bulduk. Uzun bir dönemden sonra dönüyorsun ve seni Çok- böyle bir konuyla ağırlıyoruz. Evet, değil mi? Önemli bir konu Ramazan çünkü. Beyleri, Özgür Beyleri Evet, onlarla böyle davet etmişsiniz, gördüm. güzel sohbetlerimiz Aynen, oldu. aynen, İki tane çok Beşiktaş'tan sonra tekrardan bir Galatasaraylıyla Galatasaraylı. İyi sohbet geldi. etmek Aynen. iyi gelir hepimize. Deprem konusuna da hazır böyle girdik yani. Dediğim gibi dün deprem oldu yine. Aynen, Balıkesir'de. Balıkesir ve Manisa tarafında Hı hı. haberleri tekrar gördük. Çok daha az etkisi olsa da yine vefat eden yaralılar var. Anladığım kadarıyla herhalde yıkılan ya da hasar gören binalar var. Evet, elbette var. Fakat deprem deyince ülkemizin çok uzun bir geçmişi var. Çok büyük travmalarımız. Son 20 yılda kalsak, 25 yılda kalsak, belki Adanalı olduğum için bir 32 yıla bakarsak 98 deprem mesela. Hı hı. Benim direkt aklıma geliyor Adana Ceyhan depremi. O anım şudur, hiç unutmam. Dışarıda top oynuyoruz. Tam bizim ev sokağın başında, teyzelerimin evi sokağın ortasına doğru, halamın evi. Top oynuyoruz onun ikisinin arasında. 4-5 arkadaş. Tam topa geldim, vuracağım. Kahvehane vardı yanımızda. Oradan bir masanın yere düşüş sesi ve sallanma. Ve hiç daha önce duymadığımız için, yani elbette kitaplarda okuyorsun ama yaşamadığımız için ve bilgi edinmediğimiz için biz evin içine kaçtık. Dışarıdayız, sokağın ortasındayız. Evin içine Tam ben tersi bir kendimi böyle yerde. yatağın üstüne attım. Çünkü korkuyorsun, ne olduğunu biliyorsun, Ha. bir şey mi geliyor, ne olacak? O korkuyla kendimizi içeriye attık. Hı. Sonra bir hafta boyunca böyle yolun başına, tam böyle ana yolun yanında yatıp kalktık. Korkunçtu. Fakat hemen sonrasında 99 depremi. Bu elbette podcast 17 Ağustos'tan bir gün önce, yani 16 Ağustos'ta yayınlanacak. O deprem, televizyonda izlediğimiz o anlar, insanların çektiği o acılar çok farklı bir boyutta. Senin aklına deprem deyince ne geliyor? Yaşadın mı hiç deprem bölgesinde? Ya ben çok ciddi depremler yaşamadım aslında öyle. Mersin'de büyüdük ama Evet. öyle yani müstakil mahallelerdeydik. O yüzden Hı. böyle çok etkili ciddi bir deprem yaşamadık ama enteresandır, büyüyene kadar, belli bir yaşa gelene kadar depremin ciddiyetinin de farkında değildim. Yani deprem ne kadar ciddi olduğunu farkında değildim. Benim için en üzücüsü 2,5 yıl önce Hatay'da işte Maraş depremi. 10 şehri sarstı, yıktı. Gerçekten trajik bir olaydı yani. Ben o günü çok iyi hatırlıyorum. Çünkü benim bir arkadaşım var, en yakın arkadaşlarımdan biri. Ne zaman deprem olsa, bir olay çıksa, saatin kaç olduğu önemli değil. Beni hemen arar. Ara annenleri iyi mi diye sor. Hemen, yani özellikle işte Mersin'e yakın bir yerdeyse. Sabah saat 5 sularıydı herhalde. Belki daha erken beni aradı. Deprem olmuş, annenleri ara diye. Ben de o gecenin bir yarısı arayınca çok telaş yaptım. Benim de oğlumun 2. ayını kutlayacağız. İlk çocuk her ay böyle. her ay, her hafta. Yani her kutlanıyor. 6'sında böyle heyecanlıyız. Annemi aradım ve annem dedi ki ya baban yoğun bakımda, sonra konuşalım. Ben depremde iyi misiniz diye sormak için aradım. Babamın yoğun bakıma kaldırıldığını öğreniyorum. Dedim ki yani nasıl bir sabah uyandım ben. Normalde çok heyecanlıydık yani. Çocuğumuzun 2. ayını heyecanla kutlayacağız. İşte bir tane şey aldık, figür ki yazıyor üzerinde falan. O olay gerçekten böyle ilk başta çok ciddiyetine de varamadım. Yani sadece deprem olmuş. Hemen annemleri aradım. Sonra uykum kaçtı babamın yoğun bakıma girdiğini öğrenince. Telefonumu açtım ve dedim ki ya bu arkadaşımın aradığı deprem olmuş şeyi aslında bir felaket olmuş. Yani o an fark ettim yani ne kadar büyük bir şey olduğunu. Ve sonra yani o gün kendime şeyi söyledim. Ya ben aslında bugüne çocuğumun 2. ayını kutlayacağım diye uyandım. Ama uyandım. Yani o gün ben uyandığımda uyanamayan binlerce insan oldu. O kadar üzücüydü ki benim için. Yani bir yandan da travmatik bir olay. Nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum bunu aslında konuşurken. Yani ben iyi bir sabah uyanacağımı zannettim ama kötü bir sabaha uyandım. Yine de uyandım. Ama birileri aynı beklentiyle yine yattı. Neyi kutlayacaklardı Onlar eminim. da belki bir şey kutlamak için uyanacaklardı. Belki biri 2 yaşında çocuğunun doğum gününü kutlayacaktı, bilmiyorum yani. Belki nişanlısını görecekti o gün, askerden gelen oğlunu karşılayacaktı, bilmiyorum yani. Ama uyanamadı. Ben o
gün önce ne kadar kötü bir güne uyandığımın öfkesini yaşadım ve sonra yüreğime o kadar büyük bir acı vurdu ki benim ailem de dahil Hatay'da. Akrabalarım acı çekiyor. Yani Evet, evet, evet. ben buna mı öfkelendim Hı hı. gerçekten? Hı hı. Yani o kadar insan uyanamadılar. O kadar insan daha trajedik uyandılar. Evet, Çok evet, evet, zordu evet. yani gerçekten. Korkunç. O yüzden sanki böyle ülkece, ben öyle düşünüyorum. Çünkü dün de Balıkesir'de deprem olunca eşim söylediğinde direkt tüylerim ürperdi. Ülkecek bir travma yaşıyoruz ve galiba bu uzun yıllarca bu travmadan çıkamayacağız diye Evet. düşünüyorum. Yapmalıyız. Belli ki zaten belli bir deprem bölgesinde yaşıyoruz. Ama yani bu herhalde ülkecek Yüzleşmemiz gereken. yüzleşmemiz gereken en büyük problemimiz Evet. galiba. Evet, evet. Hı. 99 depremi deyince aklıma benim arkadaşım Gökhan geliyor. Yani o ailesiyle birlikte göçük altında kaldı ve oradan çıkarıldı. Adana'ya taşındılar. Tekrardan döndüler Adana'ya. Orada o kadar çok konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Yani sonuçta onlar da çocuktu ve o büyük bir acı. Herkes akrabasını, tanıdıklarını kaybetmiş. Sokakta oynadığı arkadaşları, farklı bir şey. O ilişkisel tarafı olunca olayın, senin bahsettiğin acının ciddiyeti biraz daha oturuyor. Biraz Evet. daha böyle yutkunurken insan yavaş yavaş böyle sorgulayarak yutkunuyor. Yani benim de orada depremde Hatay için 3. günü yola çıktık biz 8-10 kişilik bir grupla. Ne yapacağımızı da bilmiyorduk. Sadece 2 tane büyük araç vardı. Onları doldurup gittik. Şey oluyorsun ya, yani bir yardım etmeye gidiyorsun. Ben onlardan daha çok donup kaldım. Yani yardım edeceğim ama neyine yardım edeyim? Yani hangisine koşacaksın? Hangisine bir şey yapabileceksin ki? Bakıyorsun anlatıyorlar. İlk gittiğimiz akşam 3. gece bir çiftin yanındaydık. Bütün ailesi işte o apartmanda, o yaklaşık 14 kişi akrabalarıyla birlikte aynı apartmanda ve dümdüz ve odalarını teker teker kazıp bulmaya çalışıyorlar. Ondan sonra kilisenin karşısındaki binaları hatırladım. Elmas ablaların evinin hemen karşısındaki, kilisenin ve evlerinin karşısındaki. Yani şey diyordu, bak buradaki çocuklar benim evime gelirdi. Yani onlarla şunu paylaşırdım ya da onlarla aktiviteler yapardık. Bu çok derin bir acı. Sadece çünkü kendine şunu da fark ettim. Yani o kiliseye gittiğimde kendi acılarına ağlayacak vakitleri yoktu, üzülecek vakitleri yoktu. Çünkü onlar da acı çekti. Onlar da evinden oldu. Onların da kilisesi yıkıldı. Onların da tanıdıklarına olanlar oldu. Acılar çekiyor herkes. Fakat o acıyı yaşayamıyorsun çünkü sen etrafındaki insanların acılarını görünce bir şey yapmak istiyorsun. Ve onlar destek olmaya başladılar. Ellerinden geldiği kadar elbette o kaosun ortasında. Herkes bir şeyden tutuyordu. Ama orada yas çok tutacak zordu. zaman yoktu ya. Aynen. Yani çok zor. O kadar şey olmuştuk ki yani sana teşekkür ediyorlardı. Birinin böyle vefat eden birinin cesedini çıkarıp mezarlığa götürüp gömebildikleri için onun için şükrediyordu insanlar. Aynen. Yani öyle bir derecede bir acı vardı. Deprem konusuna baktığımızda da ne kadar anısı için yapmıştık ama şimdi dünkü olan depremi de göz önünde bulundurursak acı, üzüntü, gözyaşı. Bunun Keder. ortasında biz Hristiyanlar olarak, biz Tanrı'yı tanıdığını iddia eden insanlar olarak, Tanrı'nın karşılıksız sevgisini tattığını söyleyen insanlar olarak acıya nasıl bakıyoruz? Bilemiyorum. Yani nasıl cevaplıyorsun sen bu soruları düşündüğünde? Bence herhalde acı sorunu zaten kiliselerde çok fazla duyduğumuz bir kalıp kelime zaten, acı sorunu. Hani Tanrı'ya iman eden, Tanrı'nın İman varlığını edenler, kabul eden kabul insanlar edenler herkes için. için. Hı hı. Çünkü gerçekten görkemli, harika, bereketler sunan, bizimle ilişki kurmak isteyen, bizi sevdiğinden dolayı yaratan muhteşem bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Böyle bir Tanrı'dan bahsediyoruz ama aynı zamanda bu dünyanın acıları ve kederleri içerisine yerleşmiş durumdayız. Çadırımız bu acı dolu dünyanın içinde. O yüzden de böyle bir ikilemin içinde miyiz? Bu acıyı nasıl karşılamamız gerekiyor? Sanki o arada kalmış hissiyatı oluyor her Tanrı'ya gelen, iman edenler için. Evet. Çünkü gerçek Tanrı'ya iman ettiğini söylediğinde insanlarda özellikle beklentisi oluşuyor. Tamam, acılarım bitti. Harika. Evet. Yani bu bitti artık. Yani ben görkemli bir Tanrı'ya iman ediyorum. Beni her şeyden kurtaracak. Beni her şeyden koruyacak. Bu yüzden de bir acı sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz ve bu felsefede de öyle. Her zaman sorgulanmış, her zaman üzerine düşünülmüş bir konu. Yani benim gördüğüm. Acı sorunu diyoruz yani dediğin gibi bir eminim felsefi açıklama, yani okudum, kitaplarını da okuyorum da felsefi açıklamalar var acı sorunu hakkında. Kardeşim böyle düşünmeliyiz. Acı şudur, böyledir, şöyledir. Felsefi açıklamalar var. Ta ki böyle çok yakın sevdiği bir insanı kaybetmiş kişinin karşısında oturup o argümanları sunana kadar. Bu acı sorunu deyince de aklıma ben üniversitedeyken, yurt dışında okurken araştırmaya girmişim. Yani Türkçe kaynak, Hristiyan kaynak neler var diye. Benim bulduğum tek kaynak o günlerde Ziya Meral'in bloguydu ve Tanrı Ağlıyordu. Ve elbette yazdığı kitap ve bir de oyun var. Melih abiyle burada sohbet ederken, videoda çıkmadı ama onun dışında sohbet ederken onunla sormuştum bu konuyu ve o da çok teşvik ettiğinden bahsetmişti. Yani yaz bunları, bir oyununa çevirelim, bunu bir insanlar görsün, tatsın. Oradan bir kısa bir şey okumak istiyorum. Tabii. Ondan sonra devam edelim. Ve Tanrı Ağlıyordu kitabından bir alıntı bu. Yoruldum. Saçmalamaktan, acıdan, düş kırıklıklarından. Dönecek bir yol, bir umut kalmadı. Acaba Tanrı eğleniyor muydu benim tüm gücümün kırılışıyla da? Buradaki savaş kim daha dayanıklı mıydı? Ağlıyordum. Ellerimle kapatıyordum yüzümü. Tanrı zevk almamalıydı galibiyetten. Haz vermemeliydim ona. Yenildiğimizi izlemekten. Ellerimi sıktım.
Kocaman bir yumruktu. Yüzleşme vakti gelmişti artık onunla. Tanrı'ya yüzümü döndüm, tüm nefretimle, tüm yenilmişliğimle kazandın diyebilmek için. Tanrı'nın yüzünü aradım. Gözlerim onun sonsuz gözlerini buldu. Ve Tanrı ağlıyordu. Ellerinde gözyaşlarım vardı. Bu sayfa 15 ve 16'dan. Bizim için Yazmamış çok yani. güzel, mükemmel yazmış. Okurken de kötü hissettim. Öyle okuduğum için ama bazı insanlar için bu sözler zaten zayıf bir tanrı var. Hristiyanlar için bir X'te gördüğüm bir fotoğrafta en azından öyle demişti. Tanrı İsa Mesih çarmıhta çıplak ve Türk arkadaşımız demiş ki bak böyle bir tanrıya inanıyor var. Böyle bir zayıf, güçsüz bir tanrıya inanıyor. Bu nedenle bizler Hristiyan olmayız. Evet arkadaş bütün konuyu kaçırmıştı orada. Ve bence burada Ziya Meral hocamızın diyeyim yakaladığı konu da bu. Acıya bakış noktamız çok argümantatif, böyle bir argümanı sunmak için kurulmuş cümlelerle. Yani yaşanmış değil de o argümanı sunmak için sunulan cümleler. Böyle ya Tanrı var iyiyse neden kötülük var? Tanrı her şeyi gücü yetiyorsa onu engellemiyorsa bu onun kötü olduğu. Kötü oldu. Böyle bir argümanlar kolay argümanlar fakat günün sonunda acı var. Ateist de olsan acı var. O gün ölenler, o gün acı çeken insanlar Hristiyandı, Müslümandı, ateistti, deistti. Fark etmeksizin bir acı var. Ya o biraz böyle çok gaddarca bir şey. Ben bazen yani ben görüyorum bunu. Bu klasik insan reaksiyonu. Hı-hı. Çünkü bunu Amerika'dayken de gördüm. Hı-hı. Bu tepkiyi. Evet. Bir doğal afet ya da bir acı olduğunda ama özellikle Türkiye'de insanların ilk verdiği tepki bu yani. Ne suç işledi acaba bunlar? Yani Hı-hı. ne yapıyorlar ki bunlar? Evet bir grup öyle düşünüyor. Yani Hı-hı. bu çok gaddarca bir şey, bir yaklaşım ve insanlar ister istemez bir argüman sunmak istiyor. İster istemez bir sebep vermek istiyorlar ve verdikleri sebep üzerine o kadar düşünülmemiş, o kadar sığ, o kadar yavan ki daha da acıtıyor. Hı-hı. Şu an deprem konuşuyoruz ama mesela çok ciddi orman yangınları da var. Yani Evet. şu an dünya yanıyor Hı-hı. aslında. Doğru, Yani doğru. sadece bizim ülkemizde değil. Yani bizim ülke Antalya'da birçok yerde, İzmir'de, Çanakkale'de şu an yangınlar var. İnsanlar bundan etkilendi. Çok üzgünüm ama o hayvanların doğal alanları özellikle vurgulamıyoruz nedense. Yani mahvediyor bu yangınlar, onların da doğal alanlarını mahvediyor. Ve bir uyum içerisinde yaşamayı unuttuk yani onlarla da. Ama Yunanistan'da da yangınlar var, İspanya'da var, Brezilya'da. Yani ve insanların ilk tepkisi yani işte günah şehri. Bunlar gavurdu, bunlar şöyle. Ya bu bir argüman olamaz. Yani bu bir altyapı olamaz. Yani Hatay'da kimler vefat etti? Maraş'ta kimler öldü? Adıyaman. Yani Adıyaman'da kimler öldü? Hatay'da Hristiyanı da öldü, ateisti de öldü, deisti de öldü, Müslümanı da öldü. İki taraf da var orada. Bir Evet. tarafta dediğin gibi dindar taraftan böyle daha çok dindar kesimin yaptığı argümanlar. Bunu Amerika'dayken Hristiyanların da yaptığını duydum. O Katrina o şeyinde felaketinde. Çok yakın bir örnek Teksas'ta işte bir çocukların öldüğü bir maalesef büyük bir sel felaketi yaşadılar ve birinden canlı işittim bunu yani. Ve orada yaşayan biri ne günah işledik biz dedi yani. Çok dindardı yani ve insan bunu düşünmek istiyor. Yani acının bir nedeni olmalı. Yani ben bir şey yapmışımdır ki bu bir o kısım acı var. geldi Doğru. başıma. Bir Yani. o var. Benim bahsettiğim bir de diğer taraf. Hristiyan olmak, bir dine bağlı olmayan, bir tanrının varlığını kabul etmeyen bir kişinin bakıp hani nerede tanrınız? O kadar güçlü, seni seviyor. Hani sevecen tanrı? Aynen. Ayetlerine baktığımız tanrı. İki argümanda birbirinden hem birisi dini kullanarak, Tanrı'nın adını kullanarak çok farklı, kötü bir şekilde yaklaşıyor. Bunu Eyüp kitabında çok net bir şekilde görüyoruz. Eyüp acı çekerken 3 arkadaşı geliyor ve verdikleri nasihatta çoğu zaman şeye dönüyor. Ne halt yedin Eyüp? Tamam biz görmedik de Tanrı görüyor her şeyi. Neler yaptın ki bu başına geldi? Bu acıyı çekiyorsun. Diğer taraftan da duyduğumuz nerede senin Tanrın? Nerede senin Tanrın değil. Sen Tanrı'ya inanmıyorsan bir acı var. Neden oldu bunlar? Yok burada işte sorumluluk tarafına dönüyor. Acıdan hani senin dediğin aslında bu taraf da aynı argümanı yapıyor. Burada da aynı argüman var. Neden? Çünkü diyor ki sen binaları doğru yapmadığın için, bir sorumluluktan kaçtığın için. Bu tarafta diyor ki sen günah işlediğin için. İkisinde de sorumluluk bireyde. İkisinde de sorumluluk bireye indirmeye çalışıyoruz. Kendimiz ettik, kendimiz bulduk. Bu taraftaki argüman ne halt yediler? Ne günah işlediler de bu duruma düştüler. Burada ise neleri yapmadık, neleri dikkate almadık ki biz bu hataları yaptık ya da kimler ne çaldı inşaattan ki binalar yıkıldı. İkisinin de amacı aslında bir daha olmaması. En özüne indirdiğimizde keşke olmasaydı. Bunu engellenebilirdi diye düşüncemiz var. Ve benim gördüğüm ikisinde asli amacı biraz da bu acının getirdiği keder hissini bastırabilmek. İyi bir sebep bazen yası engelliyor. Bu olay yaşanıyor ve bunun acısını çekmek ve onun üzüntüsünü yaşamak varken iyi ki oldu da böyle bir şey. Bak başlarına geldi.
Bunu yap. Yani bir Örnek sebep olsun. veriyor aslında ve böyle bir bahaneyle aslında acının üstünü kapatmış oluyoruz bir yandan da. Aslında bu biraz iki tarafın da yaptığı ya da işte al bak ne oldu yani? Tanrı var diyordunuz. Bak Tanrı yok işte bak bu kadar insan bir depremde öldü. Ben nasıl Tanrı'nın varlığını söyleyebilirsin diye aslında acının üzerinden bir argüman geliştirip aslında konuşmamız gereken noktadan da uzaklaşmış oluyoruz diğer taraftan da. Her iki şey de iki nokta da aslında ana konuşmamız gereken konudan bizleri sadece uzaklaştıran bir argüman oluyor. Aslında beni de biraz bu ağır bir hitap mı demiyorum ama tiksindiriyor bu düşünceler. Çünkü orada akrabam öldü. Orada belki tanımadığım birinin hayatı mahvoldu. Bizim kilisemizde depremzedeler kaldığında duyduğum hikayeler kanımı dondurdu. Yani insanlar çocuklarını, eşlerini kaybettiler. Buraya geldiler. Adam depremden önce işi gücü olan, ayaklarının üzerinde duran, gururlu, onurlu bir adam. Şimdi kendini ele muhtaç hisseden, kendini zavallı hisseden bir adama dönüşmüş. Bir adam bir gecede nasıl dönüşebilir böyle bir şey? Yani konuşmamız gereken konu bu değildi de diğerleri miydi? Yani o kadar bu beni biraz aslında üzüyor. Yani konuyu kendi çıkarım için aslında uzaklaştırmış oluyorum ve aklımı bulandırıyor bu Doğru. fikir ve bu beni biraz aslında tiksindiriyor. Çünkü her iki yere de cevap çok var. Başta dediğimiz gibi yani acıya karşı verilmiş bir sürü felsefik argüman var ama Hristiyanlık acıyı felsefik bir şekilde ele almaz. Biz bunu daha ilişkisel bir şekilde cevaplıyoruz. Çünkü bu dünya yaratıldığında böyle yaratılmadı. Bu dünya yaratılırken ki amacı böyle değildi zaten. Tanrı bir ilişki için insanı yaratıyor. Herhangi bir acıyla, bir kederle insanı yaratmıyor zaten. Sınamak için, test Sınamak etmek için. için mi? Test edeyim, deneyeyim bunları, bakayım bana gerçekten. Tanrı yarattığının ne olduğunu biliyordu zaten. Ama bu gerçek ilişkiye kendilerinin rıza göstermelerini istedi. Ama insan egemen olduğu bu dünyanın egemenliğini şeytana kaptırdı. Bu dünyanın egemeni İncil'de de görüyoruz şeytan olduğunu söylüyor. Çünkü insan Adem egemen olduğu dünyayı günah işleyerek aslında teslim etmiş oldu. Ve kendini de öyle. Ama buna rağmen Tanrı bu yolun açılmış olmasına rağmen yine de insandan vazgeçmedi. Yarattığını kasıp kavurmadı. Yine de onların kurtulabilmeleri için bir yol çizdi. Daha ilk yaratılışın, o günahın ilk düşüşün Hemen olduğundan hemen ardından. Arkası ya böyle bir Tanrı beklemedi çağlar boyu. Anında verdi vaadini. Şeytanın, yılanın başını ezeceğim. Direkt yani hiç tereddüt etmedi. Yani Tanrı'nın sevgisi de merhameti de sorgulanamayacak kadar büyüktü. Ve burada acıya karşı Tanrı'nın verdiği ilişkisel bir cevap var. Yine de. Günaha karşı ilişkisel bir cevap var yine de. Doğru. Ve bunu İsa'nın gelişinde aslında görüyoruz. Sen dediğin gibi o çarmıha baktığımızda biz onu görüyoruz. Doğru. Yani Tanrı acıyı bitti diye parmak şıklatmıyor. Ama o acının köküne kadar inip o acıyı üstüne yükleniyor. Çünkü bu dünyada yaşadığımız şeyde kendi elimizde olmayan acılar var. Yani İsa'nın öğrencileri aynı şeyi soruyor zaten. Hatırlarsın Yuhanna 9. bölümde kör adamı gördüklerinde şey diyor, Rabbi kim günah işledi de bu adam kör doğdu? Kendisi mi yoksa annesi babası mı? İsa da diyor ki ne kendisi ne de anne babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. Beni gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Gece geliyor o zaman kimse çalışamaz. Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı benim. Öğrencilerin de hakkında aynı soru var. Niye kör? Doğru. Niye bu acıyı çekiyor? Neden bu zorluğun içerisinde? Kendi mi günah işledi? Anne babası mı günah işledi? Neydi bu adamın bu çilesi? Ama aslında bu dünyanın düzeninde bu vardı ama Tanrı o acıyı bile kullanarak onu yüceltecekti. Yine kendisi o görkemli o sevgisini yine gösterecekti bu acının içinde o kişiye. Burada dikkatli dinlemeyen arkadaşlarımızın düşüneceğini söyleyeyim. Söyle gelsin. Ya sen şimdi öyle derken şu akla gelebilir. Tanrı acı çektiriyor bize çünkü onu kullanacak. Böyle değil de bu dünya günahla birlikte o kadar etkileniyor ki etkisi hem dünyaya, bizim dışımızdaki varlıklara etkisi oluyor. Aynı zamanda bize etkisi oluyor. Buradaki hastalıklar ve farklı şekillerde artık. Tanrı istemiyor. Tanrı Adem ve Havva'yı öyle yaratmadı. Tanrı Adem ve Havva'ya ihtiyaçları olan her şeyi vererek yarattı. Tam bir şekilde yarattı. Fakat sonrasında gördüğümüz hani o küçük bir düşüş değildi, büyük bir düşüştü. Çünkü hemen sonrasında kardeş kardeşi öldürüyor. Ne kadar derin bir acı, derin bir Tanrı'dan ayrılık olduğunu görüyoruz. Orada senin demek istediğin şey değil. Tanrı acı yaratıyor, acıyı da çözüyor. Bakın
ne güzel çözdüm diyerek dikkat değil de bir acı var. Acıyı görüyor. Acının farkında ve o acıya bir merham olabilmek için kendisi de acıya ortak oluyor. Başta söylediğim o şeytana kaptırılan egemenliği dinleyenler de aslında biraz daha üzerine düşünebilirler. Yani eğer yaratılış bölümünü okurlarsa özellikle Doğru. şeytanın artık günah bu dünyaya girdi. Bu dünya lekelendi. Maya bu hamuru kabarttı. Artık o mayayı onun içinden çıkartamıyoruz. Ama Tanrı böyle olsun istemedi senin dediğin gibi. Ama Tanrı olmuş olan bu halimize bakıp da terk de etmedi. Ya şey gibi hep klasik işte Türk filmlerinde de vardır ya böyle işte bir sorun olur. O kadar büyür ki problemler adam o sorundan İstanbul'a kaçar. Klasiktir. Köyünde problemler yaşar, işte sorunlar yaşar. Bunlarla artık mücadele edemez duruma gelir. Büyük şehre gider. İstanbul'a kaçar. İstanbul'a kaçmasının sebebi ne? Büyük şehir, İstanbul'da yolu taşı altın ya da kimse beni tanımıyor. Evet. Yeni bir sayfa açmak. Yeni bir sayfa açmak. Yani o hepimizin aklına ilk gelen şey budur. Ama burada daha önce de aslında bir podcast'te sanki paylaşmıştım bunu. Kendi aklımızdan çıkan düşüncelerle Tanrı'yı tam anlamıyla algılayamayız. Yani bizim adalet duygumuz Tanrı'nın adalet duygusu olamaz. Biz adaletin böyle sağlanabileceğini düşünürsek bu tam anlamıyla adil olduğumuzu göstermez. O yüzden Tanrı'nın adaletiyle bizim adaletimiz arasında da büyük bir fark var. Bizim merhamet şeklimiz bile etkilenebiliyor. Yani bir bağ kurmadan bazen merhamet gösteremiyoruz. Deprem konusu bunun en önemli noktası. Küçük bir örnek ya çok trajik bir bence olay. Yani Hatay'da her yer yıkılmış. Malatya'da yıkılmış, Urfa'da, Adıyaman'da yıkılmış binalarda hazine avcıları çıktı. Hatırlıyor musun? Evet, evet. Ölmüş insanlarını çıkartıp gömebilmeyi şükreden insanlar da vardı. Ölmüş bedenlerin üzerinden altın yüzüklerini çıkartmaya çalışanlar da vardı. İnsanın adalet duygusu kime göre ve neye göre, merhameti neye göre ve kime göre, bizim yaşadığımız travmalar, edindiğimiz tecrübelerle oluşturduğumuz bir adalet, Tanrı'nın gerçek her şeyi gören, egemen olan Tanrı'nın adaletiyle nasıl kıyaslanabilir? Tabii ki de bir şeyleri gösterebiliriz buradan. Tanrı adaletine dair ama tam anlamıyla Tanrı'nın adaleti bu olmalıdır diyemeyiz. Merhameti için de, acıya verdiği tepki için de aynı şekilde. Ama gördüğümüz şey var ki İncil'de çok kısa bir ayet. İncil'in en kısa ayetiydi diye hatırlıyorum. İsa ağladı. Çok severim bunu. Severim derken yüreğime o kadar dokunuyor ki İsa ağladı. İncil'in en kısa cümlesi herhalde. Gerçekten de öyle. Fakat ne zaman ağlıyor? Onu hatırlıyor musun? 9. Lazarus'un diriliş. diriltmeden önce. Yani İsa Mesih'i çağırıyorlar önceden gelmesi için. Gelmiyor önceden. Aynen. Vefat ediyor. 3. günüydü. 3. gün. O gün geliyor. Hatta kardeşleri diyor ya yani eğer sen burada olsaydın ölmezdi. Yani sana güvendik. Sen yapabilirdin bunu. Yani acıları büyük. Bunu paylaşıyorlar hocalarıyla birlikte. O ölmedi diyor. O uyuyor hala. 3 gün oldu. Bayağı uzun bir uykumuş bu. Gidiyorlar oraya ve ağlayan insanları görüyor. Ve orada onlara eşlik ediyor. Ve düşünüyorsun İsa Mesih zaten yani şey yapacaksın, dirilteceksin Lazarus'u. Dersen arkadaşlar sakin olun ya. Ben geldim. Güvenin biraz. Nerede sizin imanınız? İmanınız nerede? Değil. Bazen acıya bakışımız böyle üzüntü ve acı çeken insanlara bakışımız dine bağlı insanlar. Bir Tanrı'yı tanıyan insanlar olarak abartmayalım yani. Tanrı her şeye egemen geçiştirebiliyoruz. Hayır. İsa Mesih geliyor, ortak oluyor. Hem onu kabul ediyor, o hakikati görüyor. Aynı zamanda acının karşısında, ölümün karşısında da duruyor. Yüreği bize yakın yani. Bu geçtiğimiz hafta derken dün verdiğim vaazları bir önceki haftada verdiğimiz vaazda da Yusuf'un hikayesine bakıyorsun. Babasının en çok sevdiği oğul. Giysiler var. Tanrı vizyon şeyler, görümler gösteriyor. Ve her birinde merkezde o var. Seviliyor, karşısında insanlar eğiliyor, kalkıyor ve sonrasında köle olarak satılıyor. Potifar'ın evinde yükseliyor, zindana düşüyor. Ve buna bakıyorsun o ayetin başında ve sonunda şöyle diyor. Ve Tanrı onunla birlikteydi. Çıkıyor, düşüyor ve Tanrı onunla birlikteydi. Bizim için en önemli an bu. Senin de dediğin gibi. Tanrı o acıdan uzak. Böyle felsefi bir argüman arkadaşlar. Her şey benim egemenliğimde biraz düşünürseniz. Ben istersem her şeyi kullanabilirim. Bunu böyle kullanmak istediğim değil de senin yanındayım. Ortağım. Ziya Meral'in yazdığı da. Kızmak için hazırım. Bağırıp çağıracağım. O da mı? Hissediyormuş benim acımı. Çünkü beni bunun için yaratmadı. Benim için amacı, isteği farklıydı ve ben baş kaldırdım ve bu acıyı ben kendim davet ettim. Fakat ona rağmen şey demiyor. Ne aldın bak hepsi sen kendim ettin, kendim buldun. Patron beni niye? Benim problemim değil. Bu acı sorunu senin sorunun. Ben böyle istemedim. Fakat sen baş kaldırdın. Senin isteğin buydu. Ben senin kendi egemenliğini kurmanı istedim. Değil. Orada bırakmıyor. Evet doğru. Felsefi anlamda öyle dese yeter aslında. İlahiyat anlamında. Fakat geliyor, ortak oluyor. Beden alıyor, aramızda yaşıyor. Beden alışının başlangıcında bile bir acıyla başlıyor. O annesinin
ve Yusuf'un durumu ve sonrasında da o acıyla devam ediyor. Ya bunu açıklamak için bir sürü örnek verilebilir ama hiçbiri belki yeterli değil kesinlikle. O acı çeken insan için dünyanın en iyi argümanı bile yetmez. Yani bence de yetmez. Yani sadece mesela bu konuyu düşününce aklıma gelen hani ben çocuğumun top oynamasına izin veriyorum. Ve biliyorum başına bir şeyler gelebilir. Düştüğünde de ona şey demiyorum. Top oynamaya sen karar verdin. Kusura bakma. Ağlamayacaksın, oynayacaksan yani. Aynen. Bizde var ya ağlayanın başı ker olur. Yok gidiyorum bir şey oldu mu yani yarasına merhem olmak istiyorum. Dizleri yara bere içinde olduğunda. Ama bunu geçiştirmiyorum yani. Gerçekten o ana ağlıyor yani. Bazen hatta bir şey istediğinde de hayır deyince çocuk ağlar ve hani şey deriz ya sahte ağlama. Yok gerçekten ağlıyor aslında yani. Onun dünyasında en önemli konu o şu an. Yani o onun için her şey yapabilir. O yüzden ağlıyor yani. Ve sen hayırında direttikçe üzülüyor ve sen orada durup hadi git işine. Hani git oyuncaklarını oyna diyemezsin. Yani evet dikkatini dağıtmak için yapabilirsin. Ama o gerçekten acı çekiyorsa. O yüzden verilebilecek bütün argümanlar acıyla ilgili. Bütün işte senin dediğin gibi yani Tanrı bu yüzden bu acıyı vermiştir. Acı bu yüzden böyledir. Acı şu yüzden. Hepsi müthiş cevaplar da olabilir ama acıyı çekene sorarsan yani hiçbir faydası olacağını düşünmem bir de. Burada acıya karşı Tanrı'nın tepkisini konuşmak kesinlikle bence en doğru yer. Çünkü acıda yalnız değiliz. Acı çektiğimizde bir yerlerde acı çekip üzülüp kendi kendimizi yiyip bitirdiğimiz bir durumda değiliz. Tanrı o acıya yabancı değil. Evet. Tanrı bize yabancı değil. Bizi terk etmiş değil. Bu dünyayı bizim için yarattıktan sonra biz bu dünyayı mahvetmiş olsak bile bizi terk etmiş değil. Bu ilişkiyi kurtarmak isteyen Tanrı'nın kendisi. Sadık olan o. Hatta yarattığı yere yani herkesin işte biz bunu anlamıyoruz ya neden Tanrı gelsin ki? İşte tam olarak bu yüzden ya bu dünyada senin yaşamını kurtarmak için en aşağı gelebilecek kadar seni seven bir Tanrı. Hiç yabancı değil sana. Bize hiç yabancı değil. Öyle sevdi. Tanrı yapabilir mi yapamaz mı? Belki başka bir podcast'in konusu ama neden yapamazı da sormak lazım. Niye yapmasın? Doğru. Yapamayacak mı? Yapar. Doğru. Ama öylesine seven bir Tanrı var ki bizim acılarımız karşısında her zaman bize bir umut oluyor. Her acımız da öyle. Doğru. Dediğin gibi yani en kısa ayet İsa ağladı. Yani orada bile insanların yüreğine ortak oluyor. Yani evet dediğin gibi biliyor zaten yani. Ben dirilteceğim onu. Gel diyecek ve Lazarus mezarından kalkıp gelecek yani. Herkes şok geçirecek. Punchline'ı çok iyi o bölümün yani. Doğru. Müthiş bir durum yani. Bir film sahnesi olsa orada İsa'nın yüzünde böyle bir hafif bir gülümseme beklerim. Yani. Bekleyin siz. Ama öyle değil ya. Yani onu biliyor ama orada çekilen acıyı ve üzüntüyü de biliyor. Yani onu o kadar derinden hissediyor ki bu. O yüzden ağlıyor yani. Tanrı'nın bu yakınlığını da göz ardı etmemek lazım. Evet. Bu yüzden Hristiyanlık bir felsefi olarak cevap vermez. Ama ilişkisel anlamda cevap verir. Acı konusunda. Yani acının en kökü günahtır. Ama bugünkü haliyle sadece günah değil. Yani deprem oldu günahtan dolayı. O anlamda değil. Öz günah var, ilk günah var. Bu ilk düşüş. O sebep oluyor her şeye. Fakat şu kişi bu günah işledi. Tanrı onu kör yaptı. Ya da onun oğlunu kör yaptı. Bu argümanları görüyoruz. Değil. Benim bir de bu tarafa da cevabım var ama. Şey olarak yani. Sorumluluk kısmına mı? Sorumluluk değil böyle bir senin dediğin gibi ateist, agnostik, deist yaklaşımı olan insanların ya da bir dine mensup insanlar da bunu diyebilir. Tanrı nerede? Acı bak Tanrı böyle izliyor sonuçta. Eğer sen böyle bir şeye inanıyorsan Tanrı deprem olurken o taşlar çocukların başının üstüne yıkılırken izliyordu. Sakin kaldı, sessiz kaldı. Engellemedi. Ve bunu o çimentolardan çalınırken, demirden çalınırken Tanrı izliyordu aynı zamanda. Onların onu yapması. Yani böyle bir argüman yaratıp ondan sonra senin Tanrın nerede? Senin Tanrın gerçekten iyi mi? Yoksa gerçekten güçlü mü? Ya o ya o. Benim de cevabım senin dediğin argüman derken de yani bu kişisel Tanrı'nın ilişkisi, acıya yakınlığı ve acıya duyduğu kendi hüznünü de düşünerekten biz yaklaşıyoruz. Tanrı her şeyi yenilemeye geldi. Bu dünyayı yenilemeye geldi. Tanrı bu dünyayı yok edelim, sıfırı yukarıda bekliyor siz değil. Yeni bir egemenlik, göklerin egemenliği buraya geliyor. Bizi alıp oraya değil, Tanrı'nın egemenliği geliyor buraya. Biz bu nedenle dünyaya bakarken yak gitsin ne olur. Zaten yok olacak bir gün burası. Değil bizim yaklaşımımız. Bu dünyayı değiştirecek. Tanrı senin ve benim aracılığımla hem insanlığı kendisine benzetiyor hem de dünyayı. Bize sorumluluk, o Eden bahçesindeki sorumluluk tekrarlanıyor. Fakat buraya cevabım bazen bu kadar sert ve sanki acıya uzaktan verilen bu argümana cevabım sen bana söyle. O çocuk hala öldü. O adam hala çaldı demiri.
Adam kaçtı kurtardı kendini. Ya da 90 yaşındaydı, vefat etmiş. Depremden önce diyelim. Yanına kaldı. Vay. Tecavüz eden adam kaçtı kurtardı kendini. Yanına mı kaldı? O çocuğun acısı, hatta bazen görüyorum X'te. Bu çocuk ölsün ya diyorlar. Bazen yani tecavüze uğramış genç yaşta. Bu çocuktan artık bir şey olmaz ki. Bu çocuk için umut yok. Hani Ciddi ölmesi misin ya? onun için daha iyidir. Bu argümanla görürsün. Çünkü diyor ki bu çocuk büyüdüğünde nasıl bir insan olabilir ki? Kötülük o kadar egemen ki ya da bu kötülüğün etkisi o kadar kalıcı ki Günah her ağızdan kaldırılamaz. konuşuyor ya. Kadar üzücü. Defa Bu duydum. aynı zaman ama bunu şöyle hayal edebilirsin, yani bunu görmesen de tahmin edebilirsin bunun söyleneceğini. Neden? Eğer bir çocuğun hastalığı varsa ana rahmindeyken bu fark edilirse o çocuğun aldırılması daha doğrudur diyenler var. O Maalesef. çocuk ana rahminin dışındayken Down sendromlu mesela olduklarında ana rahminin dışında ekstra bir kromozom güzel paylaşılıyor. Ana rahminde olsun aynı kişiler, çocuğu aldıralım diyor. Hani nerede? Hani nerede onlar bizim için bereketti, mutluluk veriyorlardı. Saçmaymış, çakmaymış. Sadece o şey olsun diye böyle bir sosyal medya paylaşımı. O acı yok mu? Hani o kişi değerliydi. Yani bu tarafın verdiği değer yok. Büyük balık küçük balığı yer. Hiç kimse küçük balığı sormuyor. Küçük balığın durumu umurunda değil aslında bu tarafın. Yapabiliyorsan ve yapıyorsan bu dünyanın kuralı bu. Sen yakalanmadığın sürece haklı olan sensin. O son söylediğin şeyden dolayı dilim nutkum tutuldu bir anda. Yani ya senin dediğin yerden başlayacak olsak varsayalım yok Tanrı yani. Varsaydık. Ben hep onu diyorum zaten. Evet, Lisede de bazen insanlar geldiğinde bunu sorduğunda diyorum ya varsay yok, tamam kabul edelim. Şu masada Tanrı'nın varlığını reddedelim. Hala ölen çocuklar var. Hala savaşta zorbalıklar ve berbat muameleler var. Hala bir yerlerde ormanlar yok ediliyor. Kim şimdi suçlu? Balinalar avlanırken ve nesli tehlikeye girerken kim suçlu? Ya da işte Suç dünya... derken sen neyi kastediyorsun? Ya bu acının... Yani tabii. suç Bu acının ilginç bir kelime. kaynağı kim? Biz her zaman insanın ilk verdiği tepki parmağını yukarı kaldırmak. Varsa Tanrı niye buna müsaade etti? Göstersin kendini. Hadi göstersin kendini. Karşısına çıktığımda görecek o. Bu Neler parmaklar söyleyeceğim. kimi gösteriyor? Yine bizi gösterecek. Yani çünkü burada sorulması gereken soru gerçekten bu mu yani? Tanrı'nın buna müsaade etmişliği mi? Yoksa insanın o kadar verilen bereketi yine günahın etkisiyle kendi benlik ve çıkarları uğruna kullanıp başkalarının hayatlarını mahvetmesiyle mi ilgili? Olur yani Tanrı'yı bu sebepten dolayı yok sayabilirsin ama bu acıyı ve sorunları yok sayamazsın. Ya da tecavüze uğramış bir çocuğun ileride hiçbir şey olamayacağını söyleyecek kadar ileri gidebilecek bir ahlaki sisteme asla tabi olamam herhalde. Tecavüzü durdurmak için mücadele vermek varken uğramış olanın yok olmasını mı, küçük balığın önemsizliğini mi destekleyeceğiz hep beraber? Yani bu bence çok... Ama bunu şey olarak görebilirsin, yani Almanya'daki o Naziler tarafından sadece Yahudiler öldürülmedi. Aynı zamanda bazı hastalıkları artık topluluğa verimli olamayacak insanları onlar karar veriyor elbette bunun kim olduğuna da. Onlar da öldürülebilir. Çocuk sakat doğuyor. Mesela Roma İmparatorluğu'nda sakat doğan çocuklar ya da cinsiyetini sevmedikleri, istemedikleri bir cinsiyette bir çocuklar olursa onu varlık olarak kabul etmiyor. Eğer bu yüzden sen de ilk esirgemeler kuruldu. Hristiyanlar tarafından elbette. ilk esirgemeler Çünkü neden? kuruldu. O kişi ne olduğu önemsiz değil. İnsan Tanrı'nın suretinde yaratılmış bir varlıktır. Onun değerine sen ve ben karar vermiyoruz. Tanrı karar veriyor. Tanrı da iyi yaptığını söylüyor. O zaman o çocuk o ne olduğu durumu fark etmeksizin o çocuğa bakılmalı. O çocuk sevgiyi hak ediyor insanlar tarafından. Çünkü Tanrı onu seviyor. Tanrı kendi suretinde yaratıyor. Yüzleşmek gerekiyor. Aynen. Bir de acı yok olmuyor. Yahudilerin İsa'ya verdiği ya da öğrencinin İsa'ya verdiği tepkiye çok benziyor. Tanrı'nın yönetiminin altında bir egemenlikte yaşamıyoruz. Eğer bu soru biz böyle bir dünyada yaşadığımıza inansaydık ve bu soru gelseydi kabul ederdim. Tanrı nerede? Niye bu oldu? Bu çimentodan neden çalınmış? Tanrı yönetmiyor muydu bunu? Tanrı söylemedim onlara yapmaya. Okey, tamam. Çünkü Tanrı'nın egemenliği yeryüzünde o zaman. Çünkü ben öyle söylemem gerek. Yani öyle bir şey söylüyor olsaydım. Ama bizim bahsettiğimiz Tanrı bu dünyanın egemeni mi? Yoksa bu dünyanın bu durumuna rağmen dünyayı seven, inen, ölen, dirilen ve kurtaran mı? Hangisi olduğunu söylüyoruz. Hristiyanlığın ilişkisi olarak verdiği cevap da bu zaten. Tanrı bu dünyanın durumuna rağmen dünyayı terk etmeyen, bu dünyadaki yarattıklarıyla ilgilenen, seven, merhamet eden, aşağı inen, onlar uğruna ölen, onların sonsuza dek harika bir ilişkiyle kendi yanlarında olabilmesini arzu eden bir Tanrı'dan bahsediyoruz. Onlar için ağlayan bir Tanrı'dan bahsediyoruz. Böyle bir Tanrı bu dünyaya baktı. Böyle bir Tanrı böyle bir dünyaya indi. Ama bu dünyanın lekelenmiş ve berbat bir hale gelmiş olan bu dünyanın içerisinde yaşanan bu olayların aynı zamanda suçlusu da biziz. Suç bence o yüzden de ağır ama doğru bir kelime. Biz bazı şeylerin de suçlusuyuz bu dünyada. Öldürülen her bir fareden solan her bir çiçeğe sorumlusu biziz.
Kaçamayız bundan. Kaçmak için Yeşilçam filmleri izlemeye devam edelim ama olmayacak. Bazı şeyleri engelleyebilmemiz lazım. Özellikle deprem konusunda kesinlikle bunu tartışılmalı. Artık herhalde tartışılmalı, konuşulmalı, belli bir komünitesi kurulabilmeli. Belki bilmiyorum, belki özel, bağımsız denetleyici gruplar, sosyal sivil toplumlar oluşturulabilmeli. Onlar kafalarına göre gidip binaları denetleme haklarına sahip olmalı. Sadece yaptıkları bu olmalı. Kesinlikle. Belki no name olmalılar, isimsizler, bilemeyeceksin. Yani kimin olduğunu, kimin denetlediğini. Doğru. Bu sayede Doğru. belki o çıkarcılık ilişkileri engellenebilir. Ya da yakınları ciddi anlamda vefat etmiş kişiler tarafından bu yürütülebilir. Bilmiyorum yani. Ama ne olursa olsun buna bir çare sunmamız lazım. Bu doğal afet, bu doğal dünyada yaşıyorsak ve yaşadığımız o yerin ekolojik sistemine uygun bir yaşam alanı da kurmamız lazım. Yoksa bu depremler olmaya, binalar yıkılmaya devam edecek. Yani benim Doğru. yıllar önce oturduğum bir bina vardı. Daha dünkü depremden sonra eşimle konuşuyorduk. Yani ben şey dedim, yani Antalya'da bir deprem olsaydı büyük bir ihtimalle ilk göçük altında kalacak kişi bendim. Kum, Antalya'nın, şimdi yer vermeyeyim herhalde, uygun olmaz. Tahmin Hala duruyor o edebiliyorum. yer, yani ışıklara çok yakın. Herkes bilir o sokağı, yani koca koca binalar ama kum gibi, yani şöyle çiviyi sokuyorsun şeye, gidiyor. Hamura böyle parmağını Parmağını sokarmışsın Evet. gibi gidiyor yani. Şimdi bunun sorumlusu mu bulmamız lazım şimdiden Ki ki o görüntüler Antalya'da yaşanmasın mesela. Doğru. Ta Antalya deprem kuşağında değil Evet. ama Olabilir yani ne olacağını Maraş'ta oldu. 10 hissediyorsun. 10 şehir etkilendi. Adalarda olduğunda, Yunanistan adalarında olduğunda hissediyoruz Kıbrıs yani. tarafında olduğunda etkileniyoruz yani. Hissediyoruz. O zaman şöyle de yani kapatırken de yavaş yavaş o senin dediğin örnekten ilerleyerek bir şekilde Tanrı'nın Rabbi bütün aklınla seveceksin kısmına gelecek olursak, Aynen. aklımızla sevmek demek bu. Bir şekilde neler yapılabilir? Bu değişimi, kentsel dönüşümü hızlandırmak için neler yapılabilir? Elbette İstanbul'da bayağı hızlı ilerliyor ama yetecek mi? Herkes diyor ki yetmeyecek zamanlama açısından. Hepsi dönüştürülemeyecek. Ama dönüştürülenlerin de gerçekten doğru yapılıp yapılmadığını kim denetleyecek? Aynen öyle. Çoğunu devlet yapmıyor sonuçta ya da bir belediye yapmıyor. O zaman onlar denetleniyor mu? Ya da ne kadar ciddi denetleniyor? Bu da çok önemli bir adım ama Tanrı Rabbi bütün aklına seveceksin. Dediğimiz gibi bir acı var. Tanrı bu acının farkında. Tanrı bu acıya ortak oluyor ki o acıyı yensin ve o acının limit koysun o acıya. Sonsuzluğa kadar devam etmeyen bir acı olsun. Bu acı bu dünyaya ait. Çünkü biz burada egemeniz, insanlık ve biz insanlar olarak böyle kararlar veriyoruz. Tanrı bizi değişip dönüştürmek istiyor. Bizi yok etmek istemiyor. Bu nedenle İsa Mesih aracılığıyla bunu sunuyor bize. Biz bunun üzerinden bakaraktan diyoruz ki evet bir acı var. Tanrı bunun için bir çözümü var. Seni memnun etmeyebilir ama bizleri ve dünyayı daha memnun edecek bir cevap gerekiyor. Ve ben de bu cevabı henüz göremedim. Yani İsa Mesih'in o ortak oluşu, o acıya gelişi ve o acıyı sırtlanıp taşıyışı benim için gördüğüm en iyi cevap. Amin. Senin var mı kapanış için son cümlelerin? Ondan sonra her şeyi bir sonraki konuştuk gibi. podcast'ı konuşacağız sonra. Aynen. Bir sonraki podcast'ı konuşuruz. Ama dinleyenlere şimdi ben teşekkür ederiz. Gerçekten bu deprem konusu ve başta dediğimiz gibi yani çok travmatik, çok üzücü. Ve el birliğiyle bence onu hep unutmayacağız. Yani Tanrı'yı bütün aklımızla seviyoruz. Ve gerçekten yaşadığımız bu dünyaya baktığımızda bir çöp görmüyoruz. Bu yaşadığımız yeri daha iyi bir yer haline getirebiliriz. Bence her akıl, her fikir bu noktada birleştiğinde ne olursa olsun burada iyi şeyler inşa edilecektir. Ve ben inanıyorum ki senin de dediğin gibi Tanrı acıya yabancı değil ama bu yaşanan acıları da boşuna bırakmıyor. Bu yaşanan acıları da öyle teselli ediyor ki yüreklerde coşku yaratıyor tekrar. Benim duam o, yani her bu acı yaşamış olan insanların tesellinin kaynağı olan Tanrı'dan teselli alsınlar. Yapabildiğim tek şey kendi gündelik hayatımda onlar için böyle dua etmek. Ama yine de el birliğiyle bir şekilde bu süreçlerden çıkılacak yani. Doğru, yani yapılacak bir ton pratik şey var. Pratik olarak evet bir ton şey var. Ama dua olarak biz Hristiyanların da en büyük sorumluluğunu unutmamamız gerekiyor ki. Doğru. Yani bu acıyı çekenler için dua etmek. Yani acı çekenin kim olduğunu sorgulamak değil. Acıyı çeken için dua etmek. Bu ben de olabilirim, bir başkası da olabilir, hiç inanmayan biri de olabilir. Onlar için dua edip Tanrı'nın onların yüreklerini teselli etmesini dilemek bizim büyük bir sorumluluğumuz. Evet. Ve pratik anlamda İsa'nın öğrencileri olarak da ayakları yıkayacak şekilde eğilmemiz de her zaman bizim sorumluluğumuz olmaya devam edecek. Bunu unutmayacağız. Ben bu konuda kiliseyi seviyorum zaten. Aynen. Gerçekten Tanrı'nın bir bedeni olduklarını ve kilisenin bu dünyaya nasıl hizmet ettiğini hep gösteriyor. Yani bu konuda minnettarım kiliseye. Evet.
Rabbi yücelik olsun. Hı hı. Benim de unutamadığım o Antakya'da Samaritan's Purse diye bir grup var. Hı hı. Onların kurduğu o hastane o kadar mı güzel yönetilir ve kullanışlı olur ve devrettiler zaten oradaki her şeyi yerel sorumlu kişilere. Büyük bereket oldu ve gurur duydum yani. Gurur duymak da şey değil yani bizimkiler yaptı değil, insan. Yani Hı. Tanrı'yı seven ve Tanrı'nın o acı çeken insanları sevdiğini bilen insanlar yaptı bunu. Gerçekten Rabbi yücelik olsun bu çalışmaları için. Amin. Güzel. Ağzına yüreğine sağlık. Biraz uzun tuttuk ama Aynen. çok derin bir konu. Kardeşler, böyle uzun videolar yaptığımızda bazen söylediğimiz cümleleri tam toparlamayabiliyoruz. Yani bazı konuları fazla hızlı geçebiliyoruz. Eğer varsa sakladığımız ya da bize sormak istediğiniz bir soru lütfen yorumlarda paylaşın. Yorumlarda düşüncelerinizi iletin. Ve aynı zamanda videomuzu beğenip takip etmeyi unutmayın. Ben yorumların hepsini okuyorum. Haberiniz olsun. Okuyor. Aynen. Direkt Selami Emre'ye laf atmak isterseniz bekliyor sizi. Kendinize iyi bakın. Esen kalın kardeşler.